Merhaba. Bugün senin için masada Yuval Noah Harari'nin o çok konuşulan kitabı var. Sapiens, İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi. Evet, gerçekten dünyayı kasıp kavuran bir kitap oldu. Aynen. Şimdi elimizdeki kaynaklar bu devasa eserin ana damarlarını özetliyor. Bizim amacımız da hani türümüzün Afrika'daki sıradan bir hayvandan gezegenin hakimine dönüşümünü anlatan bu hikayeden en vurucu noktaları senin için damıtmak ve tabii o meşhur soruları sormak. Bizi diğerlerinden ayıran neydi tam olarak? Ve belki de daha önemlisi, tüm bu ilerleme, bu güç bizi gerçekten daha mutlu kıldı mı? Bu sorular hep akılda. Harari de zaten bu soruların peşine düşüyor. Hikayeyi ta büyük patlamadan alıyor ama asıl odak noktası tabii ki Homo sapiens, yani biz. Ama başlarda yalnız değildik değil mi? Başka insan türleri de vardı. Bizim kaldığımız hala tam bir gizem perdesi aslında. Deminimizin bu kadar büyümesi de öyle bir gizem. Ama ateşin kontrolü o kesinlikle büyük bir adımdı. Çok büyük ısı, ışık, korunma, daha iyi beslenme imkanı sağladı ama asıl kırılma yani Harari'nin vurguladığı devrim sonrasında geliyor. Bilişsel devrim. Yaklaşık 70 bin yıl önce. Aynen öyle. Harari buna bilgi ağacı mutasyonu diyor. Dil yeteneğimizde inanılmaz bir sıçrama oluyor. Ama sadece dikkat aslan demekten ibaret değil bu. Ne peki? Daha fazlası ne? İki şey çok kritik. Dedikodu yapabilme yeteneği ve daha da önemlisi kurgu yaratabilme. Yani olmayan şeyler hakkında konuşabilme. Olmayan şeyler derken, mitler, tanrılar falan mı? Tam üstüne bastın. Mitler, tanrılar, uluslar, para, şirketler, insan hakları, bunlar fiziksel gerçeklikler değil. Ama milyonlarca insan bunlara ortaklaşa inandığı için var oluyorlar. Harari bunlara hayali gerçeklikler diyor. Hayali gerçeklikler. Bu kilit kavram sanırım. Kesinlikle. Sapiens'in bel kemiği bu figür. Normalde hani bilirsin bir insan en fazla 150 kişilik bir grupla anlamlı sosyal ilişkiler kurabilir. Çünkü herkesi tanıman, kime güveneceğini bilmen lazım. Doğru, o Dunbar sayısı denen şey. İşte o sınırı aşmamızı sağlayan şey bu hayali gerçeklikler. Ortak bir tanrıya, ortak bir ulusa ya da mesela bir şirketin varlığına inanıyorsan, hiç tanımadığın milyonlarca insanla işbirliği yapabilirsin. Peugeot örneği çok iyi anlatır bunu. Evet, Peugeot bir araba markası ama aynı zamanda bir hukuki kurgu, değil mi? Aynen, milyonlarca insanın zihninde yaşayan, ortaklaşa inanılan bir kurgu. Bu da bize eşi benzeri görülmemiş bir esneklik ve işbirliği gücü verdi. Ama bu güç bizi ilginç bir yola soktu. Tarım devrimine mi geliyoruz? Harari'nin o meşhur tarihin en büyük aldatmacası dediği yere. İşte oradayız. Yaklaşık 12 bin yıl önce. Evet, daha fazla insanı besleyebildik, nüfus patladı, kolektif gücümüz arttı. Ama birey için hayat avcı toplayıcı atalarına göre genelde daha zordu. Nasıl yani? Daha çok çalıştılar, daha tek tip beslendiler, hastalıklar arttı. Aynen öyle. Harari diyor ki, biz buğdayı evcilleştirmedik, aslında buğday bizi evcilleştirdi. Bizi toprağa bağladı, daha çok çalıştırdı. Bu lüks kuzağı fikri de bununla bağlantılı sanırım. Bir kere yerleşik hayata geçip nüfus artınca geri dönüş olmadı. Tam olarak öyle. Geriye dönemezsin artık. Belki Göbekli Tepe gibi anıtsal yapılarda bu yerleşik hayata geçişi tetikleyen, hatta tarımdan önce gelen bir motivasyondu, kim bilir. Bu dönemde hayvanları da evcilleştirdik tabii. Ki bunun hayvanlar üzerindeki etkileri özellikle günümüz endüstriyel çiftçiliğinde korkunç boyutlarda. Maalesef. Harari bu konuya da çok sert değiniyor ve tabii tarımla birlikte karmaşık toplumlar, hiyerarşiler, yazılı kurallar ortaya çıktı. Hammurabi kanunları gibi. Ve bu düzenleri meşrulaştıran yeni hayali gerçeklikler, kast sistemleri, ırk ayrımı, cinsiyet eşitsizlikleri. Evet, bunların biyolojik temeli yok diyor Harari. Tamamen kurgusal ama nesiller boyu aktarılarak gerçekmiş gibi dayatılıyor. Patriarkanın neden bu kadar evrensel olduğu da hala tartışmalı bir konu. Yazının icadı da bu dönemde, değil mi? Hesap kitap tutma ihtiyacından doğuyor galiba. Aynen, Sümer'de muhasebe kayıtları için başlıyor. İlk yazılı ismin Kuşim adında bir muhasebeci olabileceği düşünülüyor. Yazı, bilginin depolanmasını, bürokrasiyi mümkün kılıyor. Tarım sonrası bu karmaşıklaşan dünyada insanlığı bir araya getiren başka güçler de vardı Harari'ye göre.
Üç büyük birleştirici güç. Para, imparatorluklar ve din. Para, farklı kültürler arasında evrensel bir güven ve takas sistemi yarattı. Deniz kabuğundan altına, oradan dijital verilere, temelde aynı mantık. Ortak bir değere inanmak. Kesinlikle. İmparatorluklar Akkad'dan Roma'ya, Çin'den Osmanlı'ya farklı halkları tek bir siyasi çatı altında toplayıp fikirleri, teknolojileri, normları yaydı. Tabii bunun kanlı, sömürücü bir tarafı da hep oldu. Dinlerde benzer bir rol oynadı. Çok tanrıcılıktan tek tanrıcılığa, hatta hümanizm gibi modern dinlere kadar insanları ortak amaçlar etrafında birleştirdi. Evet, bu üç güç dünyayı giderek daha bağlantılı hale getirdi ve bizi son büyük devrime hazırladı. Bilimsel devrim, yaklaşık 500 yıl önce. Burada ne değişti peki? En temel şey belki de şu: cehaletimizi kabul etmek. Bilmediğimizi biliyoruz demek. Eskiden cevaplar kutsal kitaplarda ya da kadim bilgelikte aranırken, şimdi gözlem ve matematiğe dayalı yeni bilgi arayışı başladı. Ve bu arayış, Avrupa'nın yükselişini sağlayan o meşhur ittifakı doğurdu. Bilim, imparatorluk ve kapitalizm. Aynen. Bilim, yeni teknolojiler ve bilgiler sağladı, imparatorluklar bu bilgiyi ve gücü kullanarak yayıldı, kapitalizm ise tüm bu keşif ve fetihleri finanse etti. James Cook'un yolculukları mesela, hem bilimsel keşif, Venüs geçişi, iskorbit tedavisi, hem de emperyal genişlemeydi, Avustralya. Kapitalizm de başlı başına bir devrim. Kredi, yani geleceğe duyulan güven ve sürekli büyüme fikri. Evet, bu tamamen yeni bir zihniyet. Paranın kendisi değil, gelecekteki kâra olan inanç zenginlik yaratıyor. Kârın sürekli yeniden yatırıma dönmesi gerekiyor. Hollanda Doğu Hindistan şirketi, VOC gibi dev yapılar bu mantıkla ortaya çıktı. Ardından da sanayi devrimi geldi, enerji kaynaklarını kullanma şeklimizi kökten değiştirdi. Buhar makinesi. Enerji dönüşümü devrimiydi bu. Ve kaynaklar sınırsızdır, sınır olan tek şey cehaletimizdir fikri yerleşti. Bu da tüketimciliği körükledi, zaman algımızı bile değiştirdi, tren saatleri gibi. Peki geldik sona doğru. Tüm bu devrimler, ilerlemeler, o en baştaki soruya dönelim. Daha mutlu muyuz? Harari savaşların azaldığını söylüyor, Pax Atomica falan diyor ama işte orada Harari biraz duraksıyor. Kesin bir cevap vermiyor çünkü mutluluk çok karmaşık bir şey. Beklentilerimize bağlı, biyokimyamıza bağlı, hayata yüklediğimiz anlama bağlı. Yani teknolojik ilerleme otomatikman mutluluk getirmiyor. Getirmiyor gibi görünüyor. Hatta belki de beklentilerimizi yükselterek bizi daha doyumsuz yaptı. Harari, Budist felsefeye de değiniyor bu noktada. Acının kaynağının arayış ve beklentiler olduğunu söyleyen. Ve şimdi de ufukta Homo sapiens'in sonu mu var? Kitabın son bölümü biraz ürkütücü. Evet, doğal seçilimin yerini akıllı tasarımın alması ihtimalinden bahsediyor. Biyomühendislik, yani genetiğimizle oynamak, siborglar, yani makineyle bütünleşmek, hatta yapay zeka gibi inorganik yaşam formları. Frankenstein kehaneti. Tekillik. İnsan sonrası bir çağ mı başlıyor? Bu olasılıkları masaya yatırıyor. İnsan tanrılaşmaya mı çalışıyor? Ve eğer başarılı olursa bu yeni tanrılar neye benzeyecek? Kontrolümüzden çıkacak mı? Bunlar çok büyük sorular. İşte Sapiens bize bu yolculuğu sunuyor. Geçmişimizi anlamak, bugünü kavramak ve geleceğe dair hem umutları hem de tehlikeleri görmek için müthiş bir çerçeve. Kesinlikle cevapları vermese de doğru soruları sorduruyor ve belki de en temel soruyu bize bırakıyor. Biz ne olmak istiyoruz? Bu güçle ne yapacağız? Aynen öyle. Üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken bir soru bu.